Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bir önceki dersimizde data tiplerinden bahsetmiştik. Yine değişken tanımlarken bilmemiz gereken önemli bir kavram daha var ve bu derste bundan bahsedelim istiyorum. Bunun için öncelikle program altında program 0 ve onun altında section 0 var arkadaşlar. Biz tekrardan programa sağ tıklayıp add diyerek yeni bir program sekmesi daha ekleyelim. Bu konuyu anlatabilmek açısından. Bu konumuz global ve lokal değişkenler arkadaşlar. Bu dersimizde bundan bahsedeceğiz. Evet, program 0 altında section 0 sekmesi var. Program 1 altında da yine buna da section 1 diyelim. Diğeriyle aynı isimde olmasın. Evet, öncelikle section 0'a geliyorum arkadaşlar. Benim bu programın lokal değişkenleri, yani bölgesel değişkenler, program 0'a ait değişkenleri yukarıda variables sekmesinde tutuluyor arkadaşlar. Evet, burada bu alanda benim program 0'ımın lokal değişkenleri tutuluyor. Lokal değişken, yani o program için o programa ait bölgesel değişkenler diyebiliriz. Zaten bu derste de lokal ve global değişkenlerin farkından bahsedeceğiz. Öncelikle çok kısa bir program yazalım isterseniz. Kontak koyma kısa yolu C arkadaşlar. C'ye bastığımız zaman hemen açık bir kontak ekleyebiliyoruz bu şekilde. Start isminde bir değişken tanımlayalım. Start diyelim arkadaşlar. Yoruma gerek yok. Yine C diyerek bir tane stop butonu ekliyorum. Ve O kısa yolu ile de ben çıkış ekleyebiliyorum arkadaşlar. Çıkışamada direkt çıkış diyebilirim. Evet. Herhangi bir kontağa paralel kontak eklemek için kontağın başından sonuna doğru fareyi sürüklediğimiz zaman burada ekleyebileceğimiz kontak tipleri çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bir tane NO, yani normalde open, açık bir kontak ekliyorum ve mühürleme açısından buraya da çıkışımın ismini yazıyorum arkadaşlar. Evet. İsterseniz stop butonuna da shift slash tuşu ile kapalı kontağı çevirebiliyorum. Ya da sağ tıklayıp burada invert var. Bununla da ben kontağı açık ya da kapalı hale getirebiliyorum. Evet, şimdi buraya start, stop ve çıkış olmak üzere 3 tane değişken tanımladım program sıfırıma. Bunun variables'ına otomatik olarak geldi gördüğünüz gibi. Start, stop ve çıkış. Hepsinin data tipi ise bool. Yani 0 ya da 1 data tipi. 1 bitlik alan kaplayan data tipi. Internos dediği, yani lokal değişkenler. Benim bu 3 değişkenin program 0 için özel bölgesel değişkenler olmuş oluyor. Sadece program 0'ı ilgilendiriyor yani. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet, şimdi isterseniz bu satırı aynı şekilde kopyalıyorum arkadaşlar. Ve ikinci oluşturduğum program 1'e geliyorum. Yani section 1. Ve kopyaladığım programı buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şu üst tarafı silebiliriz. Evet, aynısını buraya da yaptım gördüğünüz gibi. Yine start, stop, çıkış. Aynı isimde değişkenler yine burada da mevcut. Ama bunun variables'ı gördüğünüz gibi boş. Çünkü ben artık program 1'deyim. Az önce program 0'daki lokal değişkenlerimdi bunlar. O yüzden program 1'de o değişkenler hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Lokal değişkenin özelliği aslında bu olmuş oluyor. Sadece bulunduğu program içindeki değişkeni ifade etmiş oluyor. Ama biz yine program 0'daki değişkenleri de aynı şekilde kopyalayacağız. Ve program 1'e de bu değişkenleri yapıştıralım arkadaşlar. Evet, şu an program 0 ve program 1 ikisinde de aynı program yazılı arkadaşlar. Şimdi bir tane, bunların hepsi lokal
değişkenlerdi. Bir tane de global bir değişken belirleyelim. Yine bu global değişkenimi iki programa da yazacağım. Global değişken belirleme sol tarafta data kısmında global variables var. Buraya create new diyerek ekleyebiliyorum arkadaşlar. Buna da acil stop diyelim. Yine data tipi bool olsun. Evet, şu an acil stop adında bir global variable tanımladım. Bunu program 0 ve program 1 ikisinde de kullanacağım. Yine C diyerek kontak ekliyorum ve acil yazdığım zaman zaten otomatik tanımladığım için ismi bana geliyor. Ve global değişken olduğu için gördüğünüz gibi rengi de kırmızı olarak geldi. Yani global değişkeni ben bu renk ile anlamış oluyorum arkadaşlar. Yine bunu da kapalı kontağa çevirelim. Aynı şekilde program 1'e geldim. Buna da acil stop kontağını aynı şekilde ekliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi isterseniz önce bir derleyelim projeyi. Derleme kısa yolu F7 arkadaşlar. Derledim ve herhangi bir hatam yok. Yukarıdan simulation kısmından run diyerek programı simülasyona alıyorum. Evet, simülasyon moduma geçti arkadaşlar. Ama ondan önce yapmamız gereken bir işlem daha vardı. O yüzden simülasyonu stop diyerek o işlemi yapalım hemen. Burada test kısmında taranması gereken programlar var. Şu an gördüğünüz gibi program 0 var. Ve buraya program 1'i de eklemem gerekiyor. Onu yukarıda configuration and setup kısmında task setting var. Task ayarları arkadaşlar. Burada 3. sekmeye gelerek gördüğünüz gibi program 0 yani çalışması, taranması gereken programlar. Buraya artı işareti ile eklemiş olduğum program 1'i de ilave ediyorum. Yani bu program 1'de taranması gereken bir section olduğunu burada belirtmiş oluyorum. Evet, kapatabiliriz burayı. Evet, şu an gördüğünüz gibi alt tarafa program 1'de geldi test kısmına. Yine F7 ile derliyorum. Herhangi bir hatam yok ve simülasyonumu tekrardan run moduna alıyorum arkadaşlar. Evet, simülasyonum çalıştı. Öncelikle program 0'a geliyorum. Yukarıda gördüğünüz gibi değişkenleri de açtım. Variables kısmından bu şekilde açıyorum. Start stop çıkışım vardı. Şu an benim buradaki start değişkenim sadece program 0 için lokal bir değişken arkadaşlar. O yüzden ben burada start'a bastığım zaman bu program 1'deki start herhangi bir değişiklik almayacaktır. İsterseniz birlikte bakalım. Evet, burada start'a çift tıkladığım zaman true diyerek kontağı kapalı hale getiriyorum. Evet, burada gördüğünüz gibi start ile çıkışım da enerjilendi. Program 0'daki start butonuma lokal bir değişken olan start butonuma bastığım zaman yine lokal bir değişken olan çıkış değişkenim enerjilendi. Buradan program 1'e geldiğim zaman gördüğünüz gibi burada startta herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla çıkışıma da enerji gelmedi. Sebebi ise benim bu start değişkenimin sadece program 0'da lokal bir değişkeni ifade etmesi arkadaşlar. Ama isterseniz section 1'deki program 1'deki start'a da basalım. Evet, bu da kendi içinde çıkış almış oldu arkadaşlar. Yine bunun variables'ını da açayım. Evet, şu an program 0 ve program 1 ikisindeki lokal start butonlarına da basmış oldum. Ve burada bir tane benim acil stop global değişkenim vardı. Global değişkenimin lokalden farkı ise bütün program sayfalarında çalışıyor olması arkadaşlar. Yani program 0'ımdaki acil stopta program 1'imdeki acil stopta aynı değişkeni ifade ediyor. Ben global bir değişkeni hangi program altında, hangi section'da kullanırsam kullanayım, hepsinde aynı değişkeni ifade etmiş oluyor. Bunu da nasıl anlarız? Örneğin program 0'daki acil stop'a true dediğim zaman gördüğünüz gibi çıkışın enerjisini kesti. Yine aynı şekilde program 1'deki acil stop'un kapalı kontağı da açık hale geldi ve çıkışı kesti. Acil stop global bir değişken olduğu için iki program altında da aynı değişkeni ifade etmiş oldu ve ikisinde de
kontakların konumu değişmiş oldu ve çıkışı kesti. Evet, lokal ve global değişkenlerimizin farkını bu şekilde izah etmiş olalım arkadaşlar. Global ve lokal değişkenler bu şekilde bizim programlarımızda anlam ifade ediyorlar. Bundan bu dersimizde bahsetmiş olduk. Simülasyonumu stop'a alıyorum. Evet, bu dersimizi isterseniz burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.